Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü video konumuz 2020 yılında çıkan yeni nesil konsolların geçen süre içinde ne durumda olduğu ile alakalı olacak. Malumunuz pandemi dolayısıyla üretim bantları hangi sektör olursa olsun henüz tam olarak gereken arzı karşılayamıyor. Özellikle tepeden tırnağa doğrudan ya da dolaylı olarak kullandığımız tüm ekonomik ürünlerin içindeki çip krizi de sanıyorum birkaç yıl daha süreceğe benziyor. Tabii kaynakların yetersizliği ve istikrarsızlığı nedeniyle de ham madde ve üretim maliyetleri günden güne tırmanırken dünya genelinde süregelen problemlere bir de bu problemler eklenince fiyatlar gün ve gün artıyor. Hal böyle olunca da son kullanıcı olan tüketiciler amiyane tabirle imkanları doğrultusunda ya kesenin ağzını açıyor ya da eldeki cihazları maksimum yeterliliğe ulaştırmaya çalışıyor. Açıkçası gerek hobimin bir bakıma mesleğime dönüşmesi, gerekse bu platformda paylaştığım videolar ya da Instagram'a gelen sorulara baktığımda özellikle tüketicilerin mümkün olduğunca elindeki ürünleri sınırlarına kadar zorlamaktan başka pek de bir çareleri kalmadığını görüyorum. Gerek PlayStation gerekse Xbox'ın yeni nesil konsollarında çok da ciddi satış oranlarını maalesef yakalayamadığını düşünüyorum. Elbette markalar bir ürünü çıkarmadan önce gerekli pazar araştırmasını, üretim maliyetlerini, ihtiyaçları doğrultusunda gereken donanım ya da teknolojileri, tedarik ve ulaşımları gibi birçok kritere dikkat eder ve buna göre çeşitli fizibilite çalışmaları yapar. Ancak yine de öngörülmeyen durumlar neticesinde arz-talep dengesinde her an bir iniş çıkış yaşanabilir. Peki yeni nesil konsollar gerçekten de eski nesillerle kıyaslandırıldığında bir fark yaratıyor mu? Örneğin Xbox'ın Series S ve X modellerine baktığımızda kağıt üzerinde gerek her iki konsolun gerekse bir önceki nesildeki konsolla kıyasladığımızda bir hayli fark yarattığını söyleyebiliriz. Hatta PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü olan DualShock eski kontrolcülerle karşılaştırıldığında her ne kadar güzel bir ürün olsa da ayrıca Adaptive Trigger denilen bir özelliğiyle gerçekten single player oyunlarda çok büyük bir fark yaratsa da rekabetçi oyunlarda oyuncunun tetik ağırlığı ile ilgili kullanıcı problemleri yaratabiliyor. Elbette bu özellik kapanabiliyor ama kapandıktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Ayrıca her iki markanın konsol için çıkardığı oyunlar bir önceki seri konsollarda da uyum sağlayacak şekilde üretildiği için eski nesil ile yeni nesil arasında oyunlarda her zaman stabil 60 FPS ya da 4K deneyimini maalesef veremiyor. Konsola özgü çıkan exclusive oyunlarda da aslında isterseniz çok büyük farklılıklar göremediğimi yine üzülerek belirtmek isterim. Elbette gerek Xbox gerekse PlayStation tarafında yeni nesil yüksek performanslı SSD'ler ve birbirinden süslü isimlerle sunulan donanımlar ile oyun yükleme hızları olsun, genel görünüm olsun ciddi oranda iyileşti. Ancak bu durum bana eski bilgisayarları hızlandırmak için takılan SSD'leri anımsatıyor. Konsol fiyatlarından pahalı olan ekran kartlarının satıldığı cihazlarla konsolları kıyaslamak doğru değil. Ancak şöyle bir piyasa araştırması yaptığımda mevcut PlayStation 5 ya da Series X'in donanım özelliklerine yakın bir bilgisayar topladığımızda 3 aşağı 5 yukarı benzer fiyat aralığında çok daha iyi FPS ve performans değerleriyle oyun oynamak mümkün. Ayrıca bir bilgisayarda yapılabileceklerle konsolda yapılabilecekler arasında dünya kadar fark var. Konuyla ilgili belli bir izlenim ve istek olursa ayrı bir video hazırlayabilirim. Önceki seri konsolları şöyle bir düşündüğümüzde Xbox kanadında çıkan One X modelleri gayet güzeldi ve bence çok büyük oranda gelecek vaat ediyordu. Ama One S modeliyle sırf daha fazla cihaz satmak için One X'i heba ettiler gibime geliyor. Maalesef Series S ile Series X arasında da benzer bir durum söz konusu. Kaldı ki halen daha ikinci elde One S ve One X cihazlar popülaritesini koruyor. PlayStation, Fat kasa, Slim ve Pro modelleriyle çok ciddi satış oranlarını sağladığını düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda çıkardığı PSN abonelikleri
abonelikleri sayesinde de halen daha bu eski cihazlar popülaritesini koruyor. Gerçi konuyla pek alakası olmasa da büyük firmalar cihazlarla duygusal bağ kuran yetenekli kullanıcılara olanak tanısa eminim çok daha faydalı olur. Kafamı kurcalayan bir başka hususta gerek Xbox'ın gerekse PlayStation'ın oyun erişilebilirliğine dair attığı adımlar. Özellikle Xbox kanadının güçlü markaları bünyesine katması, Game Pass aboneliği ile eksklusif oyunlarını aynı gün ve her geçen gün güncellenen kütüphanesi sayesinde gerek bilgisayar gerekse konsollara göreceli de olsa geniş bir oyun kütüphanesi sunması, ayrıca PlayStation kanadında da benzer bir abonelik sistemi getirmesi ve God of War, Spider-Man gibi oyunların PC'ye de port edilebilmesi de oyun sevenler için güzel hamleler olsa da yine de uzun vadede akıllara acaba konsollar rafa mı kalkacak diye düşündürüyor. Neticede bugün Nvidia'nın çıkardığı GeForce Now sistemi ile internetin stabil olduğu herhangi bir yerde telefon ve tabletlerden oyun oynamak mümkün. Her geçen gün gelişen televizyon sektöründe hepimizin malumu. Artık yeni nesil TV'ler özellikle işlemci ve işletim sistemleriyle ofis uygulamalarından görüntülü görüşmeye, sosyal medyaya kadar birçok işlemi yapabildiği gibi her ne kadar basit de olsa oyunlar oynatabiliyor. Hatta ve hatta Netflix, Amazon gibi uygulamalarda oyunlar da oynanabiliyor. Ve kim bilir bilgisayar oyunları dışında ilerleyen dönemlerde bir PSN, Xbox ya da GeForce Now aboneliği ile bir şekilde tablette oynanıldığı gibi TV'lerde de stream edilerek oyun oynayabilmek mümkün olacak. Gerçekten de bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Açıklamalar kısmında paylaşırsanız memnun. Peki yeni nesil konsol alınır mı? Açıkçası bu öznel bir konu diye düşünüyorum. Fiyatlar ortada. İlgi alanınız ve ekonomik durumunuz doğrultusunda yeni nesil konsol elbette alınabilir. Ancak öyle sanıyorum ki birkaç yıl daha yeni nesil konsolların en azından vaat ettikleri oyun performansını sanıyorum pek de göremeyeceğiz. Gerçekten sadece yeni nesile özgü çıkan hangi marka olursa olsun kaç tane oyun var ki? Ya markalar bir şekilde maliyetleri düşürüp konsol fiyatlarını dünya genelinde tüketicilerin alım güçlerine daha uygun hale getirip üzerlerine bir de sadece yeni nesil konsollara özgü oyun çıkaracak ya da çip krizi, üretim maliyetleri gibi sebeplerle bir süre daha bu durum devam edecek. Her ne kadar çok fazla oyun oynamaya vaktim olmayan biri olsam da konsolun da bilgisayarın da yeri ayrı. Şahsen imkanım olsa kesinlikle her üründen bir tane sahip olmak isterim. Kim istemez ki? Ancak bugün tek bir ekran kartı için bile ham madde sorunu olmuyorsa çeşitli sebeplerle arzı karşılayamamanın pek de inandırıcılığı kalmadı gibime geliyor. Evet teknoloji tutkunları, bir videonun daha sonuna geldik. Benzeri içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı lütfen ihmal etmeyin. Her türlü soru, görüş, önerileriniz için ve düşünceleriniz için de Instagram üzerinden ya da açıklamalar üzerinden benimle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca şu teşekkür butonunu da deneyen izleyicilerimin de elleri dert görmesin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.